Yeni bir videodan herkese merhaba. Akademik literatürde bazen öyle metinler vardır ki sayfa sayısı azdır ama etkisi ölçülemez. Teolojik tartışmalar, okült tarih, modern ezoterik hareketler hepsi bir anda yön değiştirir. 1904 baharında Kahire'de yazılan The Book of the Law işte tam olarak böyle bir metindir. Sadece 24 sayfadır ama o 24 sayfa bir yüzyılı yerinden oynatmaya yetmiştir. Peki bu iş nasıl oldu? Şimdi gözünüzü bir kapatın. Bir an kapatın. Kahire'de sarı taş duvarların yankı yaptığı sakin bir otel odasında olduğunuzu düşünün. Aleister Crowley. Kimine göre şeytani bir büyücü, kimine göre dahi bir mistik. Duvara dönmüş elinde bir kalem tutuyor. Odada başka kimse yok. Ama Crowley şunu söylüyor. Odada başka biri daha var. Saat öğlen tam 12. Taş duvarın içinden gelen derin bir ses konuşuyor. Şunu söylüyor: ben Ayvaz'ım ve yaz komutu veriyor. Bu ses kimdi? Bir melek mi? Bir demon mu? Crowley'nin bilinçaltı mı yoksa tamamen başka bir şey mi? Akademik tartışmalar hala sürüyor ama Crowley çok emin. Bu kitap kendisine yazdırıldı. Hatta daha da ileri gidip şöyle diyor: bu kitabın yazarı ben değilim, beni suçlamayın. Metnin sorumlusu başka bir varlık. Bu noktada elbette insan şöyle düşünüyor: Crowley sorumluluktan mı kaçıyor acaba, yoksa gerçekten bir varlıkla mı temas etti? Bunun cevabı hala karanlıkta. Bilimsel literatür, mistik gelenekler ve Crowley'nin yaşam öyküsü arasındaki tüm boşluklar. Her şey bu kitabın çevresinde bir sis perdesi oluşturuyor. Ve bu sis hikayeyi daha da ilginç hale getiriyor aslında. Crowley 3 gün boyunca her gün aynı saatte kalemi eline alıyor ve sanki bir güç onun bileğini tutmuş gibi metnin akıp gitmesini sağlıyor. Birinci gün Nuit konuşuyor, ikinci gün Hadit konuşuyor. Üçüncü gün ise Rahur Kuhit konuşuyor. Crowley'nin kaderi o gün değişiyor ama sadece onunki değil. Okült tarihin 20. yüzyıldaki tüm seyri de değişiyor. Thelema doğuyor. Ritüeller yeniden şekilleniyor. Okült cemiyetler parçalanıyor ve birleşiyor. Crowley gazetelerde dünyanın en kötü adamı diye anılıyor. Ve evet, YouTube'un yorum kısmı da gelecek videolardan itibaren alev alacağı benziyor. Ama şu temel sorular ortada duruyor. Bu kitap gerçekten metafizik bir temasla mı yazıldı? Şimdi kitapta bir ifade var. O ifade de şunu söylüyor: Do what thou wilt öğretisi aslında ne demek? Crowley neden bu kitabın yorumlanmasını yasakladı? Ve en önemlisi, bu metin neden bir asırdır tartışmaların merkezinde? Bugün bu soruları akademik bir disiplinle ama hikayenin tüm dramatik akışını da koruyarak ele almaya çalışacağız. Hazırsanız The Book of the Law'un doğuşuna, Ayvaz'ın gizemine ve Thelema'nın yükselişine birlikte giriyoruz. 1904 yılının Nisan ayında Aleister Crowley ve eşi Rose Edith Crowley Mısır'da balayındadır. Ama bu sıradan bir balayı değildir. Çift romantik bir tatil planlarken kendilerini tarihin en tartışmalı okült olayının ortasında bulacaklardır. Crowley o günlerde hermetik geleneklere hakim, Golden Dawn ekolünden geçmiş, Kabala, simya, yoga ve doğu mistisizmi üzerine bir eğitim almış okültisttir. Ama henüz Thelema'nın peygamberi değildir. Henüz dünya onu dünyanın en kötü adamı ilan etmemiştir ve henüz Crowley'nin kendi bile bilmediği bir kader kapısı açılmak üzere değildir. Kahire'de günlerden bir gün Crowley'nin eşi Rose tuhaf davranmaya başlar. Sanki görünmeyen bir şeyi duyuyormuş, görüyormuş gibidir. Crowley şaşkındır. Rose okültizmle hiç ilgilenmez. Ama kadın sürekli aynı cümleyi tekrarlar: seni bekliyorlar der. Crowley ilk bakışta bunu romantik bir oyun sanar. Zaten Rose'un medyumluk gibi bir yeteneği yoktu. Akademik kaynaklar da Rose'un bu döneme kadar spiritüel bir yönü olmadığını doğrular. Ama Rose ısrar eder: seni bekliyorlar. Onlar senin için hazır. Peki kimdir onlar?
Crowley merak eder, Rose'u test eder, Altın Şafak geleneğindeki sembolleri sorar, tanrı isimlerini sorar, okült işaretler verir. Rose'un hiçbirini bilmesi mümkün değildir ama kadın hiç tereddüt etmeden doğru işaretleri verir ve Crowley'nin tüyleri diken diken olur. Çift o gün Mısır Müzesi'ne gider. Eski Mısır koleksiyonlarının arasında dolaşırken Rose bir vitrinin önünde durur ve parmağını bir tanrı heykeline uzatır. Ve şunu söyler. Bu der. Seni çağıran bu. Bu heykelin kim olduğu önemlidir. Rahur Kuhit. Crowley'nin daha sonra Telima'nın 3. bölümünde konuşan tanrı olarak tanıyacağı figürdür bu. Crowley'nin hayatında o ana kadar hiç yaşamamış olduğu bir korku ve hayranlık karışımı duygu yükselir. Eşi okült bilginin aşırı uzmanlık gerektiren bir alana sıfır eğitimle doğru sembolü tanımıştır. Bu sadece bir heykelin gösterilmesi değildir. Bu hikayenin asıl başlangıç noktasıdır. Rose'un garip yönlendirmelerinden sonra Crowley eşiyle birlikte Kahire'deki otel odasına döner. Rose ona yarın öğlen seni biri çağıracak der ve ertesi gün tam saat 12'de, öğlen 12'de Crowley o meşhur sesi duyar. Ben Hur Par Kırat'ın bakanı Ayvaz'ım. Sadece bir ses değildir bu. Sesin geldiği yön bile Crowley'i dehşete düşürür. Kalın, metalik, hem insani hem insan dışı bir tınıya sahiptir. Crowley yıllar sonra bunu şöyle anlatır. Ses kulaklarımdan gelmiyordu. Sanki kafamın arkasından taş bir duvarın içinden yankılanıyordu. Bu tuhaf detay akademisyenleri hala ikiye böler. Bilinçaltı fenomeni mi, mistik trans mı, epileptik bir halüsinasyon mu yoksa gerçekten dışsal bir fenomen mi? Crowley bir eliyle kalemi, diğer eliyle de şuurunu tutmaya çalışır. Ayvaz'ın kelimeleri adeta hızla akar. Bu sırada başka bir ilginç ayrıntı daha vardır. Crowley'e göre ses her zaman odanın aynı noktasından geliyordu. Kuzeydoğu köşesi. Kuzeydoğu köşesi eski pagan, özellikle Avrupa pagan toplumlarında tanrıların hiç uğramadığı bir noktadır. Gölgede kalan bir noktadır. Hatta Orta Çağ Hristiyanlığında intihar edenler genelde Kuzeydoğu yönüne gömülürlerdi. Tanrı'dan en uzak olan noktaya. İlginç bir inanış. Yani sadece bir içsel deneyim değil, mekansal bir yönü de vardı. Crowley her cümleyi yazarken şunu hisseder. Bu benim üslubum değil, bu benim kelimelerim değil. Eğer bir kitap yazarı gibi görünen kişi tarafından bile yazılmadıysa o kitap acaba kime aittir? İşte The Book of the Law'un doğuşu böyle başlar. Ayvaz, okült tarihin en tartışmalı, en gizemli, en kafa karıştırıcı isimlerinden biri. Kimine göre bir melek, kimine göre bir demon, kimine göre Crowley'nin bilinçaltı, kimine göre de insanlığa yeni bir çağ getiren bir kozmik varlık. Bu ismin bu kadar çok yoruma açık olması bile başlı başına bir sır. Crowley'nin kendi anlatımından başlayalım isterseniz. Ayvaz'ın varlığı Crowley'e bir üst bilinç kapısı gibi görünür. Onun gözünde Ayvaz kabalistik bir kutsal koruyucu melek olabilir. Antik Mısır panteonunun bir temsilcisi olabilir. Hermetik geleneklerdeki Nous benzeri bir tanrısal akıl olabilir ya da tamamen yeni bir varlık olabilir. Crowley'nin ifadesi bu konuda çok nettir. Şimdi okuyacağım ama Barış Manço'nun Süleyman şarkısında dediği gibi videonun bu kısmı turistler için. I was is not my demon. I was is not my higher self. I was is a distinct separate intelligence. Şimdi Türkçe çevirelim bu kısmı. I was benim demonum değil. Benim yüksek benliğim de değil. O bağımsız ve ayrı bir zekadır. Bu cümle Thelima'nın teolojik temelini oluşturur. Peki akademik çevreler bu konuda ne diyorlar? Psikoloji yaklaşımına baktığımızda Ayvaz, Crowley'nin bastırdığı yaratıcı enerjinin dışa vurumudur. Bu görüşe göre Crowley trans benzeri bir bilinç halinden geçmiştir. Okült yaklaşım ise Ayvaz bir varlıktır. Tıpkı geleneksel grimoire metinlerinde anlatılan bilgi veren ruhlar gibidir.
Crowley'nin sesi mekansal kökenini belirtmesi bu görüşü oldukça güçlendirir. Tarihsel yaklaşım I was Crowley'nin Mısır'daki sembollerden etkilenmesiyle oluşan bir kültürel sentezdir der. Telemik yaklaşım ise I was insanlığı yeni bir çağın başladığını bildiren elçidir. Bu dört yaklaşımın hangisinin doğru olduğu hala tartışmalıdır ki bu konuda doğru bir kanıya varmak da çok zordur. Ama tek kesin olan bir şey var. I was'ın Crowley'e dikte ettiği metin Crowley'nin hayatını tamamen değiştiriyor. Bazen bir insanın hayatı boyunca kurmak istediği sistem bir anda 3 gün gibi kısa bir sürede önüne serilebilir. İşte Crowley için I was bunu yapmıştır. Bu noktada insanın aklına şu soru geliyor ve düşünmeye başlıyor. Böyle kısa bir metin gerçekten bir çağ başlatabilir mi? Birazdan bunu göreceğiz. Crowley'e göre sadece mümkün değil, olmuştur da bu. The Book of Law 3 bölümden oluşur ve her bölümde farklı bir kozmik ses konuşur. Bu sesler antik Mısır sembolizmi ile modern okültizmi birleştiren benzersiz bir yapı oluşturur. Şimdi tek tek bunları inceleyelim. Birinci bölümde Nuit konuşur. Sonsuzluğun tanrıçası. Metnin açılışı oldukça görkemlidir. Nuit'in tezahürü. Nuit sonsuzluğun kendisidir. Evrenin genişleyen doğası, bilinçlerin bir araya geldiği sınırsız alanı temsil eder. Bu bölümde geçen metaforlar şunlardır. Samanyolu'nun yayılması, insan bilincinin yıldızlarla olan akrabalığı, beden, ruh, girift, sonsuzluk bağlantısı, kozmik aşk. Nuit der ki, her erkek ve her kadın bir yıldızdır. Bu ifade sadece şiirsel değildir. Aynı zamanda modern okült literatürde insanın potansiyelini tanımlayan temel öğreti haline gelmiştir. Nuit'in öğretisi şu mesajı verir. Sınırsızsın, gerçek iradeni bulursan yolun açılır. İkinci bölümde Hadit konuşur. İçsel ilahi kıvılcımdır. Hadit, Nuit'in karşıtı değildir. Aksine Nuit'in tam olarak merkezidir. Evrenin genişleyen sonsuzluğunun tam ortasında bir nokta. O nokta işte Hadit'tir. Hadit şunu söyler. Ben her insanın kalbinde yanan alevim. Hadit, bireyin içsel iradesi, ilahi kıvılcımı, mikrokozmosun tanrısıdır. Bugün psikoloji literatüründe kişisel öz ya da öz gerçekleşme, içsel yönelim dediğimiz fikirlerin okült literatürdeki en erken karşılıklarından biri buradadır. Hadit'in en ilginç cümlesi hayatın sevinci, gücün sevincidir ya da kuvvetin sevincidir der. Bu dışarıdan bakanların Crowley'i şiddeti kutsayan, şiddet yanlısı bir okültist sanmasına neden olmuştur. Oysa güç burada fiziksel kuvvet değil, iradenin gücüdür. Üçüncü bölümde ise Rahur Kuhit konuşur. Yani yeni çağın savaşçı tanrısı. Bu bölüm hem en tartışmalı hem de en güçlü bölümdür. Burada konuşan ses Nuit ve Hadit'in bir sentezi değil, yeni bir çağın duyurucusudur. Rahur Kuhit, Horus'un tahtı anlamına gelir. Antik Mısır'da krallık irade gücün düzenleyici enerjisiyle ilişkilidir. Bu bölümde eski çağın kapandığı, yeni bir dönemin başladığı, eski dinlerin etkisinin sona ereceği iddia edilir. Crowley bu döneme Horus çağı der. Bu çağın en önemli yasası metnin en meşhur cümlesidir. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Birçok kişi bu konuyu yanlış anlar ve bunu istediğini yap diye çevirir. Oysa gerçek anlamı çok daha derindir. Gerçek iradeni bulmak varoluşun tek yasasıdır anlamı çıkar buradan. Crowley'nin en meşhur, en tartışmalı, en çok yanlış anlaşılan sözü gerçek iradeni yap. Tüm yasanın özü budur. Türkçe internette bu cümle genelde şöyle çevrilir. Canın ne isterse yap. Bu tamamen yanlıştır. Hatta Crowley bu yanlış anlamaya büyük ihtimalle gülerdi. Çünkü Crowley'e göre canın ne isterse yapmak iradenin en düşük halidir. Dürtülerin peşinden gitmek değil. Kaderini gerçekleştirmek önemlidir. Crowley'nin sisteminde will eşittir gerçek iradedir.
Bu insanın varoluş amacına işaret eder. Şimdi akademik bir perspektifle açıklayalım bu konuyu. Gerçek irade modern psikolojide neye denk geliyor? Bugün psikoloji literatüründe self-actualization ya da öz gerçekleşme dediğimiz kavram Crowley'nin True Will öğretisinin şaşırtıcı biçimde benzeri bir yapıya sahiptir. Crowley'e göre her insan bu dünyaya belirli bir amaçla gelir. Bu amaç bir meslek değildir, bir hobi değildir, bir görevdir. Kişinin ruhsal matematiğinde yazılıdır bu görev. Ve kişi true will'ini bulduğunda tıkanıklıklar çözülür, huzur artar, hayat bir akış haline gelir. Birey güçlenir. Yani Crowley'e göre en büyük büyü ritüeli kişinin kendi iradesini keşfetmesidir. Antik felsefe bağlantısı da önemlidir. Bu öğreti aslında yeni değildir. Stoacılıkta kaderle uyumlu yaşamak, hermetik metinlerde Nous'un çağrısını duymak, Platon'da ideayı hatırlamak, Hint felsefesinde Dharma aynı kapıya çıkar. Crowley modern okültizmin içine bu kadim öğretileri akıtmıştır. Crowley bir tehlike hakkında uyarı yapar. Crowley'nin çarpıcı bir cümlesi vardır. True will ile egonun arzularını karıştıran kişi hem kendini hem başkalarını yok eder. Yani gerçek irade sakin, berrak, kaçınılmazdır. Ego arzuları hızlı, dürtüsel ve zarar vericidir. Crowley burada toplumun en çok eleştirdiği noktaya cevap vermiş olur. Çünkü Crowley'nin öğretisini anlamayanlar onu anarşinin peygamberi sanmıştır. Oysa Crowley tam tersini savunur. Gerçek iradesini yapan kişi başkalarının iradesine asla zarar vermez. Bu ifade Telema'nın etik temelidir. Peki şimdi size bir soru sormak istiyorum. Siz kendi gerçek iradenizi hiç düşündünüz mü? Bugün yaptığınız şey gerçekten sizin yolunuz mu? Yoksa çevrenin, toplumun, ailenizin ya da korkularınızın çizdiği bir rota mı? İnsan gerçekten kendi iradesiyle mi yaşar yoksa bir başkasının planını mı takip eder? Crowley'nin The Book of the Law ile aktarmaya çalıştığı şey tam olarak aslında buydu. Kendine ait olmayan zincirleri kır ve kendi doğanın yasasını keşfet. Bu kitabı tehlikeli yapan şey neydi? Sözleri mi, yazarı mı yoksa insanların duyduğunda değişebileceği ihtimali mi? Crowley'nin The Book of the Law metni yayımlandığında tepki neredeyse anında geldi. Hem dini otoriteler hem okült çevreler hem de sıradan insanlar kitabı çok rahatsız edici buldu. Ama neden? Kitap tüm eski dinlerin devrildiğini ilan ediyor. 1. ve 3. bölümlerde geçen ifadeler oldukça sarsıcıdır. Eski çağ sona erdi, yeni bir çağ başlıyor. Bu cümle teolojik açıdan şok edicidir. Neden? Eski dinlerin dönemi bitti diyor yani. Yeni bir bilinç çağının peygamberi Crowley'dir iması var. Metin kendisini kutsal kitap konumuna yerleştiriyor. Bu nedenle özellikle Hristiyan dünyasında tepkiler çok sert olmuştur bu kitaba karşı. Metin şiddet, güç ve savaş sembolleri içeriyor. Rahur Kuhit'in konuştuğu bölümde geçen ifadeler var. Bu ifadelerin bazıları yanlış anlaşılmış ve şiddet çağrısı olarak yorumlanmıştır. Crowley bunu sembolik anlamda kullanır. Çünkü Rahur Kuhit yıkım yeniden doğuş döngüsünün tanrısıdır. Tıpkı Hindistan'da Shiva'da olduğu gibi, Kabala'da, Gevura'da olduğu gibi, Yunan mitolojisinde Ares, Athena dengesinde olduğu gibi. Ancak Crowley'nin kötü ünü bu sembolleri olduğundan daha karanlık göstermiştir. Do what thou wilt ifadesi yanlış çevrilmiştir. Bu ifade istediğini yap anlamına çekilince toplumsal düzeni bozduğu, ahlakı tehdit ettiği, özgür iradeyi anarşiye dönüştürdüğü iddia edilmiştir. Oysa az önce açıkladığımız gibi Crowley gerçek iradeden söz eder. Ama halkın gözüne bu ayrım hiçbir zaman tam anlatılamamıştır. Crowley'nin ünü kitabı daha da tehlikeli gösterdi. Dönemin gazeteleri Crowley için şöyle manşetler atıyordu. Dünyanın en kötü adamı, uyuşturucu kullanımı, ritüeller, seks büyüleri, tarikat kavgaları hepsini Crowley'nin üzerine yıkıverdiler. Elbette Crowley de davranışlarıyla buna bir miktar katkıda bulunmuştu. Çünkü normal bir insan değildi. Ama kitap
bu kötü ünün gölgesinde daha da korkutucu bir hal aldı. Bu kitap kötü bir adamın tehlikeli manifestosudur diyenler de oldu. Bu da kitabın yasaklanma girişimlerinde oldukça etkili bir rol oynadı. En büyük şok, Crowley kitabın yorumlanmasını yasakladı. Kitabın sonunda Crowley bir not düşer. Bu kitabın incelenmesi yasaktır der. Bilgeler onu sessizlik içinde çözecektir der. Düşünün, bir yazar kitabın yorumlanmasını yasaklıyor. Peki neden? Metin okült yapısı inisiyasyon içeriği olabilir. Bazı sembollerin erken açıklanması Crowley'e göre tehlikeliydi. Herkesin kendi zamanında anlaması gerektiğini düşünüyordu. Ya da gerçekten korkuyordu. Bu varlık rahatsız olur diye. Bu yasak cümle kitabın gizemini 10 kat arttırmıştır ve şu soruyu kaçınılmaz kılar. Bu metin neden yorumlanmaktan korkar? Gerçekten içindeki bilgi mi tehlikelidir yoksa insanların onu nasıl kullanacağı mı? The Book of the Law yalnızca bir metin değildi. Bir kıvılcımdı. Ve bu kıvılcım 20. yüzyıl boyunca Avrupa'dan Amerika'ya, okült cemiyetlerden pop kültüre kadar geniş bir yangına dönüştü. Peki nasıl oldu bu? Her şey Crowley'nin şu cümleyi ilan etmesiyle başladı. Thelema doğmuştur. Eski çağ kapanmış, Horus çağı başlamıştır. Bu iddia yalnızca teolojik değildi. Kültürel, psikolojik ve siyasi bir meydan okumaydı. Thelema'nın merkezinde tek bir ilke vardır. Gerçek iradeni yap, yasa budur. Bu yasa dini otoriteler için çok tehlikeliydi. Çünkü tüm sorumluluğu bireyin omzuna bırakıyordu. Thelema'ya göre Tanrı dışarıda değil, içeridedir. Kurtuluş dış bir güçten değil, kişinin kendi iradesinden gelir. İnsan evrenin pasif bir parçası değil, yaratıcı bir faildir. Bu fikir 20. yüzyıl okültizmini kökten değiştirdi. The Book of the Law yayımlandıktan sonra Crowley ritüeller inşa etti. The Book of Law yayımlandıktan sonra Crowley ritüeller inşa etti. Yeni semboller geliştirdi, ayinler tasarladı. Telemik alfabe hazırladı. Thelema'nın kozmolojisini sistemleştirdi. Ve tüm bunları Ives'ın öğretisinin tamamlayıcı parçaları olarak sundu insanlara. Böylece Thelema sadece bir kitap değil, bir inisiyasyon yolu, bir felsefe, bir mistik sistem, bir yeni çağ teolojisi oldu. Thelema'nın dünya çapında yayılmasının en büyük nedeni Crowley'nin Ordo Templi Orientis adlı okült tarikatın başına geçmesiydi. Crowley bu tarikatı Thelema temelli yeniden örgütledi. Ritüeller yeniden yazıldı. Seviye sistemi telemik yapıya göre düzenlendi. Gnostik ayin oluşturuldu. The Book of the Law tarikatın merkezi kitabı oldu. Bu Thelema'nın tarihte ilk kez kurumsal bir yapıya kavuşmasıydı. Artık Thelema sadece bir fikir değildi. Bir organizasyondu. Birçok kişi fark etmese de The Book of the Law, rock müzik, modern paganizm, chaos magic, psikodelik kültür, 1960'ların karşı kültür hareketi, okült sinema, modern tarot okulları üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Örneğin Beatles Crowley'nin fotoğrafını Pepper'ın kapağına koydu. Led Zeppelin'den Jimmy Page Crowley'nin evini satın aldı. Alan Moore Thelema'yı eserlerine entegre etti. Marvel ve DC evreninde Thelema referansları çok sıkça görülür. Yani Crowley'nin sesi Ives'tan geldiğini iddia ettiği o ses bugün popüler kültürde bile yankılanmaktadır. Bugün dünya neden hala bu kitaptan korkuyor? Bu kitap gerçekten bir çağ başlatabilir mi? Yoksa biz insanlar sembollere olduğundan fazla güç mü atfediyoruz? Crowley'nin Kahire'de duyduğu o ses gerçekten bir varlık mıydı? Yoksa insan zihninin sonsuz derinliklerinin yankısı mı? Bu kitap bu kadar insanı neden büyüledi? Yoksa hepimizin içinde Thelema'nın gerçek irade dediği bir sır zaten var mıydı? Bir düşünün. Bir kitap yazıyorsunuz, insanlara bir öğreti anlatıyorsunuz. Sonra kitabın sonuna şu cümleyi ekliyorsunuz. Kitabın incelenmesi yasaktır. Normalde bir yazar kitabın anlaşılmasını ister, okunmasını, tartışılmasını, hatta eleştirilmesini ister.
Ama Crowley öyle yapmadı. Tam tersini yaptı. Kitabın sonunda yer alan yorum kısmına şu notu düştü: bu kitabın incelenmesi yasaktır ve ardından bir cümle daha ekledi: bilgeler anlamı sessizlikte çözecektir. Bu ne anlama geliyor? Akademik kaynaklar bu yasak hakkında 3 farklı yorum sunar. Birincisi okült yorum. Metin bir inisiyasyon anahtarıdır. Bu görüşe göre The Book of the Law bir anlayana kapı açan metindir. Tıpkı Zohar, Sefer Yesira, Hermetik metinler, grimoarlar gibi. Semboller gizlidir. Bu tür metinlerde bilgi direkt olarak açıklanmaz. Semboller, ritimler, ritüeller ve kozmik metaforlar üzerinden aktarılır. Bu yüzden Crowley metnin yorumlanmasının bilinci yanlış saptırabileceğini, sembollerin erken açıklanmasının tehlikeli olabileceğini, inisiyasyonun bozulacağını savunmuştur. Psikolojik yorum ise Crowley kendini koruyordu. Bazı akademisyenlere göre yasak, Crowley'nin psikolojik bir savunma mekanizmasıydı. Eğer biri kitabı eleştirirse Crowley hazırdır. Yorumlaman yasaktı. Eğer biri anlamazsa yine hazırdır. Bilgeler sessizlikte çözer. Sen henüz bilge değilsin anlamı çıkar. Bu metni eleştiriden yalıtan ustaca bir yöntemdir. Ancak bu bile şu retorik soruyu akla getirir: bir yazar neden kendi metnini tartışmalardan kaçırmak ister? Gerçekten saklanması gereken şey var mıydı? Tarihsel ve teolojik yoruma geldiğimizde yeni bir kutsal metin inşasıyla karşılaşıyoruz. Bu yorum daha akademiktir. Birçok kutsal metin, özellikle gnostik, hermetik ve okült sistemlerde ilk aşamada yorum yasaklanır. Neden? Çünkü metnin sembollerinin oturması, dilinin, ritminin yerleşmesi, ilk takipçi kitlenin özünü bozmayacak bir şekilde büyümesi amaçlanır. Crowley'nin yasak yaklaşımı aslında kutsal kitap inşa eden geleneklerin tarihsel yöntemine çok şaşırtıcı derecede benzerlik gösterir. Kısacası Crowley bu kitabı ben yazmadım fakat benim yorumlamam da gerekmez. Zamanı gelince insanlar kendisiyle konuşacaktır demiş gibidir. Peki bu yasak işe yaradı mı? Evet, ve ironik biçimde tam tersi etki yarattı. Bir yazar bu metni yorumlamayın derse insan ne yapar? Tabii ki okur, yorumlar, tartışır, yeniden yazar. Crowley belki de farkında olmadan en güçlü viral stratejiyi uygulamış oldu. Belki de bir satış stratejisi yaptı. Bugün The Book of Law onlarca tarikatın, yüzlerce okült okulun, binlerce araştırmacının tartışma konusu haline gelmişse bunun nedeni belki de tam olarak bu yasaktır. Bu metnin gücünü anlamanın en iyi yolu onun geride bıraktığı izlere bakmaktır. Peki The Book of Law 1904'te bir otel odasında yazıldıktan sonra nasıl bir yol izledi? Cevap basit. Sessiz başladı, fırtına gibi yayıldı. Çünkü Crowley'nin ölümüyle birlikte Thelema zayıflamadı. Tam tersine güçlendi. The Book of Law modern okültizmin temel taşlarından biri haline geldi. Bugün birçok ritüel ekolü bu metni referans alır. Thelemites, Otto kolları, Argenteum Astrum, Chaos Magic grupları, modern hermetik okullar, bu grupların çoğu metni yalnızca kutsal yazı olarak değil, aynı zamanda bir inisiyasyon merkezi olarak görür. Metnin üç sesinin Nuit, Hadit ve Rahur Kuhit psikolojik arketipler mi yoksa gerçek metafizik varlıklar mı olduğu tartışması hala devam eder. Her yeni kuşak metni yeniden yorumlar. Bu da kitabın etkisini sürekli güncel tutar. The Book of the Law'un doğrudan etkilediği kültürel alanlar tahmin ettiğinizden çok daha geniştir. Şimdi en büyük sürprizi açıklıyorum. Benimle Crowley arasındaki bağ. Tabii ki Crowley, rock tarihinin adeta gizli ilham kaynağıdır. Led Zeppelin, Crowley'nin evini satın aldı. Beatles onu albüm kapağına koydu. David Bowie şarkılarında Thelema göndermeleri yaptı. İşte sıradaki açıklayacağım konu benimle Crowley arasındaki bağı gösteriyor. Iron Maiden. Evet, Iron Maiden Moonchild şarkısı tamamen Thelema metinlerine dayanır. Benim de severek çaldığım gruplardan bir tanesidir. Yani şarkılarını çaldığım gruplardan bir tanesidir. Hiçbir kitap müzisyenleri bu kadar derinden etkilememiştir.
Sanat ve edebiyata baktığımızda Alan Moore, Watchmen ve V for Vendetta, Crowley'nin sistemini eserlerine işlemişlerdir. Grant Morrison, Thelima'yı modern çizgi romanların metafiziğine entegre etmiştir. Sinemaya baktığımızda ise pek çok korku ve gizem filminde Crowley imajı doğrudan The Book of the Law'dan alınan sembollerle işlenir. İnternet kültürü ve modern okültizm bugün Reddit, YouTube, Discord, Telegram gibi platformlarda Thelema üzerine yüz binlerce tartışma var. Crowley'nin dijital çağda popülerleşmesinin bir nedeni de şudur. The Book of the Law'un dili kısa, yoğun ve yorumlamaya çok açıktır. Kısacası internet kültürünün sevdiği her şey onda mevcuttur. Sembolizm, gizem, kısa metin, tartışmaya açık ifadeler, yeni bir düzen iddiası. Ve işin ilginci şu, Crowley'nin bu kitabı yorumlamayın uyarısı bugün internette milyonlarca yorumun oluşmasına neden oldu. İroni de aslında burada başlıyor ve ironi tamamen burada zirve yapıyor. Peki akademi bu konuda ne düşünüyor? Modern akademik çevreler Crowley'nin metnini psikolojik bir fenomen, sembolik bir manifesto, kültürel bir kırılma anı, okült sembolizmin başlangıcı olarak değerlendiriyor. Bazı akademisyenler The Book of the Law'un etkisini Freud'un psikanalizi veya Jung'un arketip teorisi kadar dönüştürücü buluyor. Gerçekten de bir soru ister istemez ortaya çıkıveriyor. 24 sayfalık bir metin nasıl olur da bir yüzyılı şekillendirir? Bu sorunun yanıtı Crowley'nin içeriğinde değil, metnin insanlarda uyandırdığı ateşte yatıyor. Gerçek iradeni bul. Bu çağrı din, kültür, dönem fark etmeksizin her insana dokunabilecek güçte. Bir kitabı kapattığımızda aslında iki şey olur. Sayfalar kapanır ama zihin açılır. The Book of the Law 24 sayfa olmasına rağmen bir asrı aşan tartışmaların, dönüşümlerin ve hatta isyanların fitilini ateşledi. Ama asıl soru şu: bu metin gerçekten insanları mı değiştirdi yoksa insanlar zaten değişime hazırdı da bu metin sadece kıvılcım mı oldu? Crowley, ben bu kitabı yazmadım, bana dikte edildi dediğinde belki de teknik bir açıklama yapmıyordu. Belki de şu metafizik gerçeğe işaret ediyor olabilirdi. Bazen kitaplar bizi yazmaya başlar. Kendi içimizde bir şey uyanır. Bir cümle, bir sembol, bir söz. Ve aniden dünya başka bir açıdan görünür hale gelir. Belki de Crowley'nin en tehlikeli ve en büyülü mesajı buydu. Gerçek iradeni keşfet. Bu cümle kulağa masum gelir ama derinlerde bütün düzenleri sorgulatan bir yanardağ yatar. Çünkü gerçek iradeni bulmak bazen aileni, toplumunu, inançlarını, hatta kendi insanlığın kişiyi bile sorgulamak demektir. Bu yüzden The Book of Law hala tartışılıyor. Bu yüzden yasaklanıyor, tekrar doğuyor, yeniden tartışılıyor, yeniden yasaklanıyor. Bu yüzden akademisyenler, okültistler, sanatçılar, filozoflar aynı metni tekrar tekrar okuyup yeni anlamlar çıkartıyor. Çünkü bu metin bir kapı gibidir. Kapıyı açıp içeri bakmak cesaret ister. Ama kapının arkasında ne olduğunu anlatmak 10 kat daha büyük bir cesaret ve sorumluluk ister. Crowley kitabın sonunda şu cümleyi söylemiştir: bu kitabı anlamaya çalışma, sadece yaşa. Belki de haklıydı. Belki de her kutsal veya kutsal olduğu iddia edilen metnin tehlikesi de, cazibesi de buradan geliyor. Anlamaya çalıştıkça kayboluyoruz. Yaşamaya başladıkça şekilleniyoruz. Peki biz bu videoyu bitirdiğimiz şu anda neredeyiz? Kapının önünde mi yoksa içeri adım atmak üzere miyiz? İşte bu sorunun cevabı yalnızca sizin içinizde yanıt bulabilir. Son söz. Evren bazen bize fısıldar, bazen bağırır, bazen de ince bir altın çizgiyle yolumuzu işaret eder. Ama her zaman şunu hatırlatır: hangi kitabı okuyor olursak olalım, asıl önemli olan kendi içimizde yazdığımız kitaptır. Ve belki de Crowley'nin en büyük sırrı hiçbir sırrın dışarıda olmadığıydı. Hepsi içerideydi. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.